Karnaval'dan herkese Dobro veče. doğru içe diyor. Dover'dan pardon, Dover'den. Sen öyle de ben merhaba diyeceğim. Türkçe konuşmak istiyorum. Şimdi Tesla Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Dün malum kapalıydı, gidemedik. Temizlik var dediler. Pazartesi günleri müzelere dikkat edin. Fazla yazmayın pazartesi gününe müze. Varsa da Google'da mesela açık yazsa bile temizlik var falan fistan diyorlar. Ona dikkat edin. Şimdi Tesla Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Daha kahvaltı bile yapmadık. Sabah ilk işimiz kalkıp buraya gelmek oldu. Şimdi bu müzeye gezeceğiz bakalım. Sonrasında zaten günlük bir programımız var. Bugün deli gibi gezeceğiz. But it's usually always There's a new world before his enraptured eyes, one he barely recognizes as a semblance. By using induction motors. Now what is exactly Columbus's riddle? It serves as the ground. Now how does it work? First thing first. Bir de buraya geleceksiniz eğer erken saatte gelin. Sırayı gördüğünüz gibi. Şimdi Tesla Müzesi'nden çıktık. İçeri hakkında kısaca şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir 15 dakika bir Tesla'nın hayatını anlattılar bize. İngilizce olarak anlatılıyor ama Türkçe altyazı veriyorlar. Onu zaten videonun en başına koyacağım. Ondan sonra bir tane rehberimiz var. Rehber işte içeride böyle birkaç tane makine falan var elektrikle ilgili, onları falan anlatıyor size. Bir yarım saat, en baba 35-40 dakika sürmüştür diye düşünüyorum. Fazla da uzun sürmedi. Girişi 800 dinar. Ama bir de şöyle bir şey var. Grupla girince 400'e mi düşüyordu? Normalde öyleymiş. Normalde öyleymiş de biz direkt saat 10'dakine gidelim diye, fazla kalabalık olmasın diye direkt gittik. Her saat başı alıyorlar. Pazartesi günü büyük ihtimal kapalı. Hani internette kapalı diye yazmıyor ama kapalı büyük ihtimal. Haberiniz olsun. Pazartesi günü sakın gelmeyin buraya. Temizlik bahanesiyle kapatıyorlar. Onun dışında da şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada müzelere verdiğim para var ya, sanki böyle cebimde uçmuş gibi hissediyorum. Hiç adam akıllı böyle bir müzeye girdiğimizi hissetmedim yani şu ana kadar. Vah! Dolandırıldım da! Vah! Para gitti! Neyse zaten bu saatte sonra tabii müzemiz yok. Biz savaş müzesi mi ne var işte. Oraya gideceğiz kale içinde. Onun dışında 800 dinar para verdik kişi başı. Öyle yani. Sen bir şey demek istiyor musun abi? Yani Tesla Müzesi hakkında söyleyecek olursak, müze kendi şey içerisinde hayatı falan anlatması birazcık keyifli. Zaten Türkçe altyazılı olması da Zaten ilk o hayatını izlerken dedim tamam güzel bir yere geldik herhalde. Böyle şey falan güzeldi yani, anlatımı falan. Evet. Bir de altyazı vermişler ya. Ondan sonra yani gösterdiği devreler falan filan, hani şeyler, şovlar falan, bir tane şov gösterdi yani baktığın zaman. O Floransa'yı mesela, Floransa diyorum ya. Floransa'nın şey vardı, şov vardı mesela, onu göstermedi. Yani o da çok hızlıydı yani, bir kere de bitti. Sonra devreye böyle elini uzatıyorsun, elektrik çarpıyor falan filan. Adam artık anlatan bıkmış bence ya. Bence de çok hızlı bitirdiler. Zaten dışarı çıktığımızda bayağı bir sırada vardı yani. Allah'tan yani ilk saat 10'dakine gelmişiz biz. Evet, gelmesek daha da çok sıra Yani bekleyecektik. saat 10.40 gibi falan çıktık biz. 11'e girecek olanlar var ya, çok felaket bir sıra vardı. Hatta onun da videosunu çektim, onu da araya sıkıştıracağım ben. Geliyorsanız ilk güne mesela bunu koyun. Biz mesela kahvaltı bile yapmadan direkt buraya geldik hani geç kalmayalım diye. Şimdi bir tane smash burgerci var, oraya gideceğiz. Ondan sonra gezmeye devam. Ondan sonra gezmeye devam. Işıklarda da şöyle kum saati var. Kum saati azalıyor böyle, mesela yeşil azalınca kırmızı yanıyor, kırmızı azalınca yeşil yanıyor. Kral ne diyorsun bu konu hakkında? Yaratıcı. Yaratıcı. Çok ya. Mekanda böyle. Şöyle şurada yapıyor, dayıcım yapıyor. Şurada menü fiyatları yazıyor. Evet, kral açılış yapıyor. Güzel gözüküyor. Smash Burger. Reklam yeni izle. Smash Burger'ın yeni reklam izle. Şimdi menülerimiz geldi. Bir tane patates söyledik ortaya, şöyle küçük kova. Şöyle double hamburger, kola, fanta işte orada var. Fiyatı da şöyle direkt fişten göstereyim size. Şöyle yakınlaştırayım. 2 tane hamburgerin fiyatı bu. Bir tane patates söyledik. Bir içecek de toplamda bu kadar. Bu kadar da vergi kesiyorlarmış galiba. %20. Nasıl abi tadı? Çok güzel. Çok güzeldi. Şuradan kendimi gösterebilecek miyim acaba? Hamburger yediğimiz yerden de çıktık. Benim bu işte Sırbistan, Makedonya, Kosova olsun, Balkanlarda yediğim en güzel hamburgerlerden bir tanesi buydu. Makedonya'da şeyi çok sevmiştim ben. Tetex hamburger vardı mesela, orayı çok sevmiştim. Abi buradaki hamburger de felaket bir şey. İkinci yiyecektim ben. Şimdi tatlıcıya falan gideceğiz dedim. Akşam dedim tekrardan dedim gelelim buraya. Akşam da restoranta gidecektik mesela, farklı bir restoranta, ama tekrar geleceğim ben buraya. Hamburger efsane. Hem dana eti yapıyorlar hem domuz eti falan yapıyorlar. Onu siz seçersiniz orada. Adam zaten direkt bize anladı Türk olduğumuzu. Direkt hani dana eti verdi bize. Sen nasıl, beğendin mi abi? Burger güzeldi. Burger kaliteli bence. Sosu mosu falan nasıldı? Sosu da çok felaketti var ya. Ama yani doyurucu, bayağı doyurucu. Bir tane yetiyor yani. Ya
Bir tane daha yenirdi şey yani. Ya o ekstra olarak o keyfi olarak. Keyfi olarak Bir tane daha yenirdi. yenir, evet. Güzeldi ya. Evet. Şimdi bir tane tatlıcıya gideceğiz. Bakalım gezmeye devam ediyoruz ama buraya muhakkak gelin abi. Burayı ben çok aşırı beğendim. Çok güzeldi hamburgeri. Felaket güzeldi. Öyle böyle değildi yani. Buraya gelin muhakkak. Abi buraya da geliyorsunuz. Burada da tatlı yiyorsunuz. Dur bekle onu da göstereyim. Benim vanilyada kaç tutmuş? 340. Sadık abi davul çikolatalı almış. O da 420 tutmuş. Böyle alıp kenarda yiyorsunuz dükkanında böyle. Tatlının tadı çok güzeldi. Fiyatını da hemen şuraya koyacağım. İçi böyle şey var böyle soğuk akışkan böyle kreması falan var. Benim aşırı hoşuma gitti. Akşam buraya da geleceğim. Burada her şey güzel şeylerin hepsini böyle son güne bırakmışız ya. Sen ne düşünüyorsun kral? Valla çok güzeldi ya tadı. Güzel değil mi? Evet. Bir de güzel dağılıyor ağzında. Ağır da değil fazla. Evet ama sıcak olsa da olurmuş ha. Gerçi bu benim. Ya kral sen de bulduğun şeylisini arıyorsun derler ya. Sıcak olması belki daha iyi olabilir. Ne bileyim. Öyle mi? Soğuk da güzel aslında ama sıcak da İçimiz yeni olabilir. zaten sabahtan beri. Şimdi Kale Meydan tarafına gidiyoruz. Tadı çok güzeldi. Bir de orada çalışanlar Türkçe konuşuyordu. Biz orada kendi hesabımızı yapıyorduk. Kadın bana dedi ki oradan 770. Direkt öyle bağırdı. Güzeldi. İki böyle konuştuk falan. Yer güzel. Gidin. Muhakkak gidin. Kale Meydanı'nın ön tarafındaki bahçedeyiz şu anda. Burada uğrayacağımız Eagle Nest adlı bir tane kafe tarzı bir yer var. Eagle Nest'te de şöyle bir özellik var. İşte kafe falan içebiliyorsunuz. Onun dışında da orada savaş kıyafetleri falan var. Önde de talim alanları gibi alanlar var. İnternette gördüğüm kadarıyla oralara gideceğiz bir. Hatta o kıyafetleri falan giyebiliyorsunuz. Şimdi oranın belirli bir saati var. Erken kapanıyor diye ilk önce oraya gideceğiz. Sonra da kaleye gezmeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir kapıdan geçtik. Birazdan da şöyle bir kapıdan geçeceğiz. Şimdi şöyle mesela bir kapıdan daha girdik. Şuralarda böyle küçük küçük dükkanlar var. Bunlar geceleri kapalı oluyor. Burada mesela bir dükkan var. Şöyle içeride kıyafetleri falan var. Magnetler falan satıyorlar. Bir de bunun içinde mesela tur var da turu bence almayın, siz kendiniz yapın. Geçerken de buralara böyle bakın. Direkt böyle boş boş geçmeyin buradan. Güzel yerler yapmışlar. Şurası da Savaş Müzesi diye biliyorum. Asıl müze yukarıda solda kalıyor. Yukarıdan gidiliyor. Oraya daha sonra uğruyoruz. Oranın çünkü kapanma saati daha var. İlk önce gideceğimiz yere doğru gideceğiz şimdi. Yine farklı bir yerden geçiyoruz. Yine böyle dükkanlar var. Şurada şöyle yazı var, okumadım hiç. 2-3 tane kapı geçtikten sonra zaten asıl yere geliyorsunuz. Şu ilerisi de Tuna Nehri'nin olduğu yer. Şimdi bir oraya gideceğiz. Ondan sonra da direkt gideceğimiz kafeye gideceğiz. Sürekli böyle kapılardan geçiyoruz gideceğimiz yere. Şu yukarılara da çıkılıyor bu arada. Şu ileriden çıkılıyor şurada. Dün gece biz çıkmıştık. Sonunda istediğim kafeyi bulduk. Eagle Nest. Eagle Nest. Geleceğimiz kafe burasıydı. Kafe open yazıyor zaten. Şöyle kalenin hemen alt kısmında. Şimdi içeri gireceğiz. İçerisi çok güzeldi ben gördüğüm kadarıyla. Şimdi bakalım nasılmış. İçeriye girdiğiniz gibi sizi böyle bir ortam karşılıyor. Ve buralarda bu arada turnuvalar da oluyor, haberiniz olsun. İçerisi böyle. Çok güzel duruyor ya. Şöyle ayrıntılar var. Şöyle savaş kıyafetleri, bayraklar. Böyle gidiyorsunuz. Şimdi arka bahçeye çıkacağız biz. Arka bahçede şimdi bak çıkalım bir göstereceğim. Abi alan çok iyi değil mi? Öf. Ve okları koymuşlar. Arka alanda bu şekilde. Talim yapabiliyorsunuz burada. Kıyafet falan da giyebiliyorsunuz. Şimdi konuşacağız bakalım. Giyebilirsek giyeceğiz biz de. Şimdi hala buradayız. Buranın fiyatları da iyi. İçecekler 400 ile 200 arası değişiyor. Daha tam açılmadığından dolayı şöyle söyleyeyim. Tadilatta biraz içeride bir yayın yapıyorlar. Ondan dolayı biz kahve içebildik sadece. Ama bir 5 dakika 10 dakika daha duracağız hala burada. Bir kıyafet denemem lazım çünkü benim burada. O yüzden geldi. Hemen şu alanda da turnuvalar oluyormuş. Mart'ın mesela başında 3 gün üst üste olmuş. Onun da mesela internette falan videoları var. Muhakkak denk gelmişsiniz. Gladyatör kıyafetleri giyip böyle arenada böyle birbirlerine falan vuruyorlar. Gerçek böyle bu şeylerle, kılıçlarla falan. Onun böyle turnuvaları falan oluyormuş burada. 101 Night. It's about Scheherazade Daha yeni geldiğimiz yer şurası. Tam burası böyle geldiğimiz yer. Valla gittiğimiz yer güzeldi ya. Değil mi? Dragan'la bayağı sohbet ettik. Dragan bizi sağ olsun iyi ağırladı ya. Türk dizilerini izliyormuş, Ezel izliyormuş, Muhteşem Yüzyıl izliyormuş. Kardeşi varmış şu an, kız kardeşi.
Bir sürü de Türk dizisi izliyormuş. Onları falan konuştuk. Fiyatları da kahveler 200'den başlıyor. 20. yüzyıldan kalma alkoller varmış. Onlar da kendileri yapıyormuş. Yani o tadı da vermeye çalışıyorlarmış. Onlara 400 dinar karşılığında içebiliyorsunuz. İçeride konsept var işte. Oturuyorsunuz, oyun falan oynayabiliyorsunuz. Kıyafet gidiyorlar. Kıyafetlerle, savaş kıyafetleriyle falan fotoğraf falan çektirebiliyorsunuz. Bir de festivalleri varmış. Mayıs ayı değil mi festival? Aha. 1 ile 6 Mayıs arasında festivalleri varmış. Zaten dünyaya geziyorlarmış. Hani global bir şekilde global Biz gayet güvenlikli bir ortamda eğitim görmekteyiz. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda gayet huzurluyuz. bu festivalleri yapıyorlarmış. En sonunda ne festivali var dediler? Büyük bir festival dedi ya. İsmini unuttum şimdi. Büyük bir festival daha yapacaklarmış burada. Kale Meydanı'nın içindeymiş orası da. Buraya 5-6 kilometre mi dedi? 5-6 kilometre uzaklıkta bir de Kale Meydanı'nda yapacaklarmış. 20 farklı ülkeden de ziyaretçi bekliyorlarmış. Geçen yaptıkları festivalde öyle olmuş çünkü. Şu an hala kaleyi gezmeye devam ediyoruz. Şu an bir surun üstüne çıktık. Şöyle bir manzarası var. Ya genel olarak güzel geçiyor. Bir de Sırp tarihini bildikleri kadar da Osmanlı tarihini de biliyorlar. Zaten direkt üzerinde Türk olduğumuz adam anladı az buçuk işte konuşmamızdan falan. Gayet güzel geçti. Adam Selçuklu'yu biliyor ya. Ayşe'de Alparslan'ı çok seviyormuş Selçuklu'da. Sadık abi de hemen yapıştırdı, bu dedi Karaman dedi, Selçuklu öğren dedi, geliyor falan dedi. Ben dedim bizim için dedim hiçbirini de fark etmedim. Hepsi benim dedim atam. Göktürklerden beri dedim geliyoruz yani. Şimdi Savaş Müzesi var. Oraya doğru gideceğiz. İşkence müzesine gitmeyecek misin? İşkence Müzesi var. Doğru. Oraya da gideceğiz. Şimdi müzemize gideceğiz. Kale Meydanı içindeki müzeleri gezeceğiz. Bir iki tane yanlış hatırlamıyorsam da böyle farklı gözetim kulelerinin olduğu yerler var. Kapılar var. Oraları gezeceğiz. Genel olarak şimdi güzel başladık. Daha doğrusu gün güzel başladı abi. Güzel bir hamburger yedik. Tatlı yedik. Tatlı da çok güzeldi. Şimdi böyle bir Dragon abimizle tanıştık. Onunla biraz sohbet ettik. İçeceğimizi içtik. Mutluyuz, güzeliz, geziyoruz. Diğer duraklarda görüşürüz. Şimdi Savaş Müzesi'nin olduğu kısma geldik. Şu arkamızdaki bina Savaş Müzesi. Aşağıda da şöyle yerler var. Küçük küçük böyle obüs mü bunlar artık tam bilmiyorum da. Burada da böyle toplar falan var. Çekili toplar falan. Surun üstüne çıkınca hemen zaten binayı göreceksiniz. Vojne Müze diye yazıyor. Oraya gireceğiz. Military Museum diye de İngilizce'de de yazıyor altta. Bakalım bir oraya gezelim, oraya görelim. Şuraya çıkarken yoruldum ya. Tuna Nehri'nin olduğu kısmı zaten her türlü göreceksiniz. Oraya fazla çekmedik o yüzden. İki nehrin zaten birleşim var orada. Şimdi şu askeri müzeye bir bakalım. Ne yapıyorsun yani? Burası bak böyle güzel yer. Şöyle. Şimdi buraya gideceğiz. Şu arkamdaki de saat kulağı. Şimdi müzeye geldik. Buradan bilet alacağız. Biletin fiyatı kişi başı 350 dinar. İçerisi de böyle. Müzenin direkt girişinde size bu şekilde savaş kıyafetleri karşılıyor ve aksesuarları. Burada kılıçlar var. Bunlar bayağı eski ama herhalde. Dokusundan da belli oluyor. Şöyle miğferler var. Mızrak falan var, kılıç var. Şöyle ufaktan bir gezelim. Bu kısımda da atlarımıza yer vermişler. Yani Sırbistan tamamen savaş tarihini burada anlatıyor. Kullandıkları kılıçlar olsun, miğferler olsun. Haritalara stratejileri bulunuyor. Gelip burada okuyabilirsiniz. Burada da bir Türk gemisi var. Şuradan da anlayabilirsiniz zaten hilal var yelkenlerinde. Bu da azapların giydiği kıyafetler. Şurada zaten Arapça yazıyor. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde gürü var. Azapların kullandığı baltalar var. Bunlar da sakalar mıydı acaba ya? Tam hatırlamıyorum da. Bunların kıyafetleri de var burada. Şöyle güzel şöyle poster tarzı bir şey yapmışlar. Yeniçerilerin kıyafetleri var. Burada kullanılan ok, balta, kalkan. Güzel yapmışlar ya adamlar. Şöyle yavaş yavaş gidiyor zaten. Burada onların gemileri var. Şöyle göstereyim yakından. Şimdi şöyle bir köşe yapmışlar. Burada Osmanlı donanması, Türk donanması Belgrad'ı kuşatıyor. Burada Türk padişahı Sultan Süleyman'ı gösteriyor. İbrahim Paşa'yı gösteriyor. Burada da Türklerin verdiği mücadeleyi gösteren bir tablo hazırlamışlar bu şekilde. Bunlar da Türklerin Balkan Harbi'nde kullandığı silahlar. Burada zaten güzel bir şekilde açıklaması yazıyor. 1912-1913 yıllarında.
Bunlar burada duruyor hala. Adamlar çok güzel bir şekilde geçmişten günümüze kadar yansıtmışlar. Burası diğer müzelere göre benim daha çok hoşuma gitti. Şunu biliyor musun? Ne ya bu? UÇK. UÇK'yı biliyordu ya. Kosova'da çok gördük. Albania. Orada ne gördün? Agresif. 1999. Konuşuyor önünden geçince. Ne? Al gel gel. NATO alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju započela je bez odobrenja Gel bakayım sen bir. Savjetnosti Ujedinjenih nacija 24. marta 1999. godine. Angažovano je više od 1000 odobrenja Saveza. 24. Kahrol düşman. Al sana bombe. Kralına ben bomba mı atıyorsun? Pim pim çek çek bomba at. Şimdi Savaş Müzesi'nden çıktık. Şöyle bir şey söyleyebilirim Savaş Müzesi ile ilgili size. Şu ana kadar Belgrad'da uğradığım en güzel müze burasıydı. Çok güzel mi değil ama Belgrad'da uğradığım en güzel müze burasıydı. O da şöyle. Burası kapalı mı? Teknik sebeplerden dolayı. İşkence Müzesi'ne gelmiştik. Burası da teknik sebeplerden dolayı kapalıymış. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Savaş Müzesi'yle de şöyle ilgili bir şey söyleyebilirim size. Belirli bir tarihten almışlar. Günümüze kadar getirmişler. Kullanılan silahlar olsun, figürler olsun güzel detaylı bir şekilde incelenmiş, yapılmış, bilgileri de çok güzel bir şekilde verilmiş. Gelmek isterseniz girişi zaten söyledim size 350 dinar. İçerisi de güzeldi. Bir yerden giriyorsunuz, sizi döndüre zaten aynadan çıkarıyor. İçerideki müzedeki gördüğümüz şeyler bir taraftan savaşın içeriğini anlatıyor tabii ama savaşın her türlüsü kötü. Keşke hiç savaşlar olmasa. Tarihinde de ne kadar derine inerse insin her tarafından Türkler çıkıyor. Bizim de tarihimizi anlatıyorlar aynı zamanda. Tabii Anlatmak öldürülen zorunda kalmışlar çünkü. mecbur kalmışlar tabii birazcık da. Her taraftan biz çıkıyoruz. Bu da birazcık gurur verici bir şey ama bir taraftan da savaşın olmaması lazım. Öyle geziyoruz da işte işkence müzesine olacaktık, orası kapalı çıktı. Ulan dedik ne gün güzel geçiyordu ya. O Dragon Dayım'ın oranına çıktık geldik buraya. Savaş Müzesi de gayet güzel geçti. 45 dakikanızı bir saatinize ayırsanız yeter. Zaten şuralarda da böyle hep böyle dediğiniz gibi tanklar falan koymuşlar. Böyle güzel yer yapmışlar. Şimdi bir ufaktan yine bir gezelim buraları. Sonra zaten yemeğe gideceğiz, tatlıya falan gideceğiz. Sabahki hamburgerciye gideceğiz yine değil mi? Evet. Yani bir zahmet. Oraya da gideceğiz. Böyle geziyoruz, güzel geçiyor günler. Kale Meydan gezimizi de bitirdik. Burada işte bir Eagle Nest'e uğradık. Sonra Savaş Müzesi'ne falan uğradık. İşkence Müzesi vardı, kapalı çıktı. Sonra buranın böyle en tepesinde güzel bir yer bulduk. Şöyle oturduk. Şurası, dur bakayım bir. Şurayla ilgili hemen şöyle bir şey söyleyeceğim size. Burada evler var. Şurada. Airbnb tarz uygulamalardan buradaki evleri kiralayabiliyorsunuz ama şuna dikkat edin. Hava sıcak olduğu zaman kaç video dedim ben. Orada mesela şunu söylüyorlardı işte. Yazın çok sinek oluyormuş, sivrisinek. Bir de orada herhalde yanlış hatırlamıyorsam öyle yatın içinde kulüp tarzı bir şey mi ne varmış herhalde. O da çok ses yapıyormuş. Hani böyle günübirlik güzel böyle kalmak isterseniz, kendi yemeğinizi kendiniz yapmak isterseniz falan mesela kalınabilir diye düşünüyorum. Onun dışında Kale Meydan gezimiz de bu kadardı. Birazdan yine bir yemek yemeye gideceğiz. Sonra yine bir tatlı kahve içmeye falan gideceğiz. Günlerimizi o şekilde geçiriyoruz. Zaten gezilecek yerler zaten 3-4 güne yatsan zaten bitiyor. Fazla gezilecek yerde yok burada. Şimdi şu an 3. günün sonu. Gezebileceğimiz yerlerin çoğunu gezdik. Onun dışında işte bir çikolata müzesi falan var. Birkaç tane daha kilise var. Başka bu vampirleri anlatan bir müze falan var. Onlara da internette bakabilirsiniz. Genel olarak Belgrad böyle. Yine işte bir akşam yemek falan derken işte zaman geçireceğiz öyle. 3. günün sonunda da zaten o şekilde geleceğiz. Yarın da Saraybosna'ya geçeceğiz. Bir gün de Saraybosna'da kalacağız. Sonra geri İstanbul, Şirineler. Bir de şehrin biraz alt kısmında Restoran Lavak diye bir yer var. İsmini tam hatırlamıyorum. Onu açıklama kısmına yine yazarım. Orada mesela aveti ürünlerini size veriyorlar. Adamlar kendileri avlıyor. İşte geyik eti, tavşan eti, domuz eti falan var. Oraya gidip onları da yiyebilirsiniz zamanınız varsa. Onun açıklama kısmına yazarım. Bunun öyle bir aklıma geldi. Dip olarak aşağıya koyarım açıklama kısmına. Ama gittiğiniz zaman şöyle bir şey var. Adamlar o gün geyik avlamadıysa geyik yiyemiyorsunuz. Tavşan avlamadıysa tavşan yiyemiyorsunuz. O da sizin şanslılığa kalmış bir şey. Onu gidip açıklama kısmına koyayım. Gitmek isterseniz gidersiniz. Tadını merak ediyorsanız eğer. Biz hani o tarafa fazla gitmeyeceğiz. Onun böyle de denemedik. Ama denemek isterseniz bilginiz olsun. Hani böyle bir yerde var burada. Şimdi bir tane poğaça tarzı böyle yemek yapan yer bulduk. Gram başına fiyatlarda yemek satıyorlar böyle. Pizzası falan da var. Şurada da yemekler var. Onlar da gram karşına satılıyor. Burası dışarıya göre bayağı ucuz ama. Ekmek arası var, sandviç. Burada pizzalar var. Şöyle.
Mekan adı da burası. Fiyatları şöyle göstereyim. Araya girdi. Şöyle. Tatlılar da var, donutlar da var. Şurada sandviçlerin fiyatı yazıyor. Sandviçlerin fiyatı da böyle. Şöyle yavaşlatayım, burada en azından durur bakarsınız. Şimdi daha yeni bir yer çektim de adını hatırlamıyorum. Onu izlersiniz siz işte. Orada mesela gramla satıyorlar her şeyi. Ve zaten sizin Türk olduğunuzu anlayınca domuz eti falan size uyarıyor. Ona göre yani yiyen vardır, yemeyen vardır. Ona bir şey diyemem. Adamlar güzel, fiyatları falan da uygun. Şimdi tavuklu şey aldık, 2 tane sandviç aldık. Kaç dinar verdik abi? 350 toplam. Toplamda 350 dinar vermiş. Yani kişi başı 175 dinar yapıyor. Bence fiyatı çok iyi bunun. Bir de ayrıca şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz dün akşam dondurmacıya gitmiştik. Hani önceki videoda bunu izleyebilirsiniz. Onun yerine bu bir tane cadde var burada. Bak cadde. Oğlum çok unutkan oldum ben bu aralar abi ya. Bir cadde var. Cumhuriyet Meydanı'nın orada bir cadde var. Videolar zaten çoğunda gözüküyor. Luft diye bir dondurmacı var. Onun da fotoğrafını aşağıya koyacağım. Yine tam bak şuraya koyacağım şöyle. Oradan görürsünüz. Orası da dondurma satıyor. Oranın dondurması daha güzel dediler. Ha biz dün yedik diye gitmeyeceğiz bugün. Zaten akşam yemek falan da yiyeceğiz ekstradan. En çok dikkatimi çeken ama burada da işte şey var. Yani domuz eti yiyen yemeyen olur. Şurada bir tane pizzacı var. Küçücük böyle duvarın içinde penceresi var. Şimdi onu çekeceğim size. Oraya da gelirseniz gelin. Oranın konumunu da size atacağım. Aşağı açıklama kısmına yazacağım daha doğrusu. Anlattığım pizzacı da tam şurası. Orada küçücük böyle delik var. Duvarın içinde. Oradan size şey yapıyor. Adı neydi? Pizza falan veriyor. Sandviç falan da yapıyor. Baya güzel sandviçleri varmış. Orada geçen birkaç kişiyle konuşmuştuk. Onlar bize söylemişti. Geleceğiniz zaman uğrayacağınız mekan burası da olabilir. Şurası. Akşam gece saatlere kadar da açık oluyor. Geç saatlere kadar. Biraz böyle yalandan sağa sola gezdik. Şimdi akşam yemeği yemeye gidiyoruz. Onun da akşam yemeği yiyeceğimiz yerde 2-3 tane restoran var. Şimdi oraya gideceğiz. Onları seçeceğiz. Eğer hangisini beğenirsek işte ona göre diyeceğim ki şuraya gittik, şunu yaptık. Ona göre haber edeceğim. Bizim normalde geleceğimiz restoran burasıydı. Ama şöyle bir şey oldu. Zaten cevabı köftesi falan yedik. Zaten bu sokakta da böyle restoran falan yerleri var. Hamburgere bir aklımız kaymadı. Şimdi 2 kere daha bir yer gezeceğiz. 2 tane daha yer gezeceğiz. Eğer olmazsa hamburgerciye götüreceğim. Onun dışında burada restoranda normal yemekler var çünkü. Aynı sokakta böyle bir tane daha restoran var. Diğerinin fiyatlarını almıştım ben, menüsünü de. Onu yazacağım. Bununkini almadım daha doğrusu. Şimdi abim ikna edersem fazla açıklamış o da. Dedim bir tatlı dedim yemeğe gidelim madem. Tatlıcı var, bir 2 tane buldum. Oraya gideceğiz. Yemekten vazgeçtik. Bir tatlıcıya geldik. Tatlıcının adı da şu. Hemen Cumhuriyet Meydanı'na yakın bir yerde bulunuyor. Kral bir yavaş geç dur. Dur merak ettim ne var diye. Bak geç. Falan var. O böyle de varmış. Waffle şeklinde. Dur bakayım bir. Şu nasıldı? Bak kocaman da. Bir tane daha geçeceğiz. Şu. Fiyatları da burada yazıyor içeriye falan. Bak burada da var, resimleri falan da var abi. Ama bizim seninle tek anlaşamadığımız konu ne biliyor musun? Ben beyaz kremi muzlu falan severken sen çikolatalı seviyorsun. Burada yemek de var. Ben içecek alırım. Yemekler de var burada, çok uygun ha. Şurada içecek menüsü de orada da. Dur şöyle bakalım, bir yine fiyatları söyleyeceğiz size. Şimdi 2 tane kahve söyledik, bir de böyle pankekler söyledik. Of çok iyi anlaştırdım. Böyle çilekli milekli. Fındık sosu da var. Kral Fenerbahçe iniyor mu? Fenerbahçe iniyor. Şampiyon olamayacaksınız ama bu sene galiba. Olsun. Bir kahve içtiğimiz yerden de çıktık. Tatlısı çok güzeldi. Bir de çikolata sosunu falan bayağı güzel, bayağı fazla getirmişler, öyle söyleyeyim size. Toplamda oraya 1200 dinar ödedik. 100 dinarda garson şey diyordu, sipariş neydi ya? Servis ücreti falan dedi. Ama şeyde yazmıyor. Fişte yazmıyor. Sadık abim de vermedi. Bir de şöyle bir şey, arada sırada şöyle Maxi'ye gidiyoruz biz. Maxi'de böyle ekstra böyle şey var. Hani sadece bu ülkede özel bisküviler falan var. Bazı ürünler var. Onlardan alıyoruz böyle arada sırada. Bunu da direkt şey yapabilirsiniz. Hani Google'da atıyorum, bunun kendi sitesine girip fiyatlarına bakabilirsiniz ne almak istiyorsanız. Biz öyle yapmıştık. Gayet de uyumlu oluyordu. Akşam yemeği yemeye gidiyoruz şu anda. Sabah bir tane burgerciye gitmiştik ama şimdi orası bir tık uzak geldi bize. Yakın bir yerde Smash Burgerci bulduk bir tane daha. Oraya gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Bakalım, umarım sabahki gibi orası da çıkar. Karnımızı doyurduk. Buradaki güzel şey olan neydi biliyor musunuz? Burada menü şeydi, Türkçeydi. Çalışanların 2 tanesi de Türktü. Adamlarla sohbet falan ettik böyle güzelce. Yemeğimizi de yedik. Menüyü de hemen şu aşağıya koyacağım.
sabahkiyle aynı mı diye sorarsanız da ya biz sabah açız diye büyük ihtimal sabahki bir tık daha tatlı geldi. Ha buradaki de kötü değil ama buradaki de güzeldi, yenir yani. Hatta dolu doluydu içi. Bayağı da güzeldi. İçerisi de güzel. Sen bir şey demek istiyor musun abi? Valla son yediğimiz hamburgeri ben de çok beğenmedim. Sabahki yediğimiz hamburger daha da güzeldi. O konuda katılıyorum sana. Onun dışında zaten şu anki buradaki durağımızın da sonuna geldik. Yarın Bostersi'ye hareket edeceğiz. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Buranın diliyle size iyi akşamlar diliyorum. Dobra veče. Belgrad'da 3 gün boyunca gezdik. Gezeceğimiz yerleri zaten tek tek böyle kaç para tuttu, nereye gezdik falan hepsini açıklama kısmına yazacağım. Ya ekstra bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok zaman kalıyor akşam, boş zamanınız kalıyor onu söyleyeyim. Hani gezilecek yerler çünkü çok yakın birbirine, çok çabuk geziyorsunuz ve hemen bitiyor. Ona göre planı bir tık daha böyle sıkı yapabilirsiniz. Çünkü mesela akşam böyle 8'den sonra tamamen boşa çıkıyorduk. Tekrardan bir kahve falan içmeye gidiyorduk zaman geçsin falan diye. Hani akşam atıyorum gece hayatınız varsa gece kulübüne falan gidebilirsiniz. Birkaç tane güzel gece kulübü var diyorlardı burada. Oralara gidebilirsiniz. Onun dışında Belgrad güzel yer. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Saraybosna sınırından, Bosna Hersek sınırından buraya geçtik. Yarın zaten geri Bosna Hersek Saraybosna'ya döneceğiz biz. Bir de orayı gezeceğiz. Belgrad güzel yer. Gelecek arkadaşlar da işte videoyu izler. Ona göre fiyatını, her şeyini görür. Ona göre kendini ayarlar. Biz de herkese buradan selam yollayalım. Allah'a emanet olun. Gelecek arkadaşlar da kendilerine dikkat etsin. Bol bol eğlensin. Güzel zaman geçirmesi dileğiyle. Görüşürüz. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Aynı